Okey. Kolu koptu. Ne oldu? Ah, Zaraki de geldi. İşte bu Zaraki'nin gücü. Ve gözünü de takmış. Oha, gözünü takmış olmasına rağmen direkt kolunu koparttı bile. Baş belası geldi. İşte bu. Herkese merhabalar. Dead Day TV'ye hoş geldiniz. Ben Agün. Bleach Thousand Years Blood War 4. sezon 3. bölümdeyiz. Haftada bir haftadan haftaya çıkıyor. Cumartesi günleri çıkıyor. Ve beni çok bekletiyor yani. Bir hafta beklemek için şu işkence. Direkt çıksa da serisek hepsini ya. Oh vallahi bir hafta beklemek sürekli yoruyor insanı. Cumartesi gelsin istiyor insan bir an önce. Ve beklediğim çok fazla şey oluyor. House of the Dragon'ı şu sıralar seyrediyorum. Bleach'i seyrediyorum. Bir de Stars Fails to Save the Universe var, serisi var. Yani hepsi bir de haftadan haftaya geliyor. Hepsi çıksa böyle direkt seyretsem o kadar çok karman çorman oluyor ki yani. Karışıyor hepsi. Bir de dört gözle insan bekliyor bir yandan da. Gelsin çıksın yeni bölümde neler olacak bekliyor insan. Yoha diyeceğim sanırsam. Yoha diye söyleniyor. Yavaş diye söylenmiyor. Savaşa girdiler. Orio'ysa benim not defterim nerede? Not defterimden bakayım. Herkes savaşta. Urara'nın silahını gördük. Urara'nın bankayısını gördük. Gerçekten epikti, bayağı güzeldi. Yaratıcı bir bankayı. İlginç bir şeydi. Kalemimi bulamadım bir türlü. O kadar çok şu an defter bilmem ne var ki yani. Bir ayrıyeten film dizi seyrettiğim için not defterim var. Bir ders çalışma defterim var. Bir başka bir not defterim var. Not defterlerim o kadar çok karışıyor ki. Evet, bir hafta cidden böyle beklemek insana zor geliyor. Zorluk çektiriyor vallahi ya. Yani ne olacak, neler olacak ya da geçtiğimiz bölümde neler olmuştu. Çünkü dediğim gibi birden fazla seri seyredince karışıyor, ister istemez karışıyor birbirine. İsimler falan unutuluyor. Yani bir seride bile 10 tane 15 tane isim var. Özellikle House of the Dragon gibi serilerde 20-30 tane isim var. Bu listede 50 tane karakter var. Yani herkesin ismi birbirine giriyor. Ama bu yüzden not tutma iyidir. Bu yüzden not tutma güzeldir. Evet, başlayalım. İyi seyirler dilerim. Bu ses kimin? Kenpachi'nin sesine benziyor. Kenpachi mi? Kenpachi, Mayuri bir repair tamir bir şeyine tüpüne koymuştu. İyileştirme tüpüne koymuştu. İyileştirme tüpünden çıkışını mı görüyoruz? Sonuçta Kenpai'nin tekrar aksiyona katıldığını mı göreceğiz? Güzel olabilir. Kenpai'nin yeni kılıcını gördük. Zanpakuto'sunu gördük. İsmini duyduk. Muzarashi miydi? Öyle bir şeydi sanırsam. Ama tabi bankayısı olmayacak. Öyle bir sıkıntı var. Çünkü banka için ayrı bir eğitime sokulması lazım. Acaba belki bize gösterilmediği bir şekilde banka eğitimi sokulmuş mudur? Belki Urara'nın yöntemiyle 3 günde falan böyle bir hızlı bir banka eğitimi sokulmuş da olabilir Kenpachi. Bizden habersiz şekilde. Çok güzel olur valla. Umarım öyle bir şey de olur. Görmek isteriz Kenpachi'nin bankasında. Orihime evet. Ichigo'ya bayağı destek sağlıyor bu arada. Orihime'nin gücü de hafif alınacak bir şey değil. Reddetme gücü demek. Reddetme gücü. Reddetme gücü aslında peri gibi bir şey anladığımız kadarıyla. Peri gibi çalışıyor sanırsam. Şimdi Orihime'ye saldırmaya çalışıyor özellikle. Orihime'yi sağ dışı bırakmaya çalışıyor. Ichigo hadi. Tüm gücün bu kadar mı? Bize bir şeyler göster. Yeni bir şeyler göster. O kadar eğitim aldın dedik. Bilmem ne yaptın dedik. Böyle hemen gidiverme. Sana çok fazla beklentimiz var. Herkesin senden beklentisi var. Orihime Ichigo'yu korumak için ayağa kalkıyor. Ichigo'yu iyileştirmeye çalışıyor. Ichigo'yu korumaya çalışıyor. Hadi Ichigo, bu kadar mı çaresiz kaldın ya? Bu reddetme yeteneğini yeni mi görüyoruz? Ben ilk defa görüyorum sanki ya. Yani bir saldırıyı yansıtma aynı zamanda. Baksana. Yani bayağı aslında efektif böyle. Şimdi Yuhava'ya karşı savaşmasaydı kesinlikle çok güçlü, yani belki bir kaptan seviyesinde de görebilirdik Orihime'yi. Çünkü bayağı etkili bir şeye benziyor. Yuhava olmasaydı eminim çok fena zararlar verebilirdi karşısındaki. Şu an Uryu da zor durumda. Evet. Almighty gücüne karşı çaresiz kalıyor. Jogram şu an çok üst bir seviyede. Belli. Uryu'dan da yeni yetenekler görüyoruz aslında. Böyle kendine koruma kalkanı içine alması falan böyle. Ama işi yakalandı. Şu an Uryu çaresiz kaldı. Yani gücü yetmiyor. Yine de seni yeneceğim. Kurosaki'nin bu evet. Bu azmi hiç kimsede yok yani. Bunun farkındayız tabii ki. Bunu şeyden hatırlayabiliriz. Ulquiorra ile savaşırken de görmüştük. Ulquiorra yani beni yenmenin hiçbir şansı yok. Neden hala mücadele ediyorsun diyordu.
Ichigo da yapacağım başka bir çare, yani seni yenmeliyim, başka bir yol yok diye devam ediyordu Ichigo da. Ulquiorra da buna çok şaşırmıştı. Uryu da ilhamını bu yüzden Ichigo'dan alıyor. Çarpmaz ay dişi. Aynen, şu an ruh kuralı yokken dünya yine yok olacak yani. Yuhabaha'yı yok etseniz bile dünya yok olacak anlamına geliyor, öyle mi? Başka bir çaremiz yok mu? Ha, Ichibe ile ilgili bir şeyler duyuyoruz. Evet. Beş ırkın karışımı gibi bir şey yani. Ichigo'da her şey var. Bu yüzden Aizen Ichigo ile ilk baştan ilgilenmiş. Bu yüzden Aizen de Ichigo ile ilgilendi. Bu yüzden sen doğduğundan Ichigo'ya demişti ya, sen doğduğundan beri seni takip ediyorum, seni izliyorum demişti. Bu yüzden Aizen bu kadar Ichigo ile ilgiliydi. Ichibe acaba siyahı normalde kendi içip de bir şey yapıyormuş ya. Siyahı koruyormuş. Bu siyah önemli şey anladığımız kadarıyla. Ichigo'ya mı aktardı bu siyahı? Ichigo mu şu an koruyor o siyahı? Ichigo mu içti acaba? Sıradaki Reiyo. Yani sıradaki siyahı koruyucu yapmaya çalışmış. Ichigo da bunun farkında anladığımız kadarıyla. Üç alemi korumak için bir put seni yapıyor anladım. Evet. Aynı şeyle söylerler. Öyleyse ne olmuş? Evet, kesinlikle böyle diyor. Birbirlerinin laflarını tamamlıyorlar. Ama nasıl yenecek? Nasıl yenecek Yuhabaha'yı? Ichigo şu an yani aynı seviyede göstermiyor. Hiçbir şey yapmıyor saldırıları. Etki etmiyor Yuhabaha'ya karşı. Geralt mıydı? Kalp miydi neydi? Bu ruh kralın kalbiydi sanırsam. Güzel. Hollow saldırıları. Ama ah be, hiçbir etki yaratmadı. Evet, düşündüğümüzden daha tehlikeli, sıkıntılı. Açık vermeye çalıştı. Yeteneğini kullanması için açık verdi. Güzel. Beraber çalışmaları lazım. Wizard'lar beraber çalışıyor. Aynen, tüm güçlerini gösteriyorlar. Bu lazımdı zaten bize. Buna ihtiyacımız vardı. Hepsi beraber Cyril falan kullanıyor. Böyle şeyler görmemiz lazımdı ya. Yani tüm güçlerini kullanmalarını bekliyorduk. Ama hala hiçbir etki yaratmamış. Baksana, tüm güçlerini kullanmalarına rağmen. Wizard güçlerini kullanmalarına rağmen. Hepsini aynı anda fırlattı. Kim geldi? Bu Hitsugaya geldi. Bu ölmüştü. Ne oldu? Mayuri başardı mı? Dirilttim bir şekilde. Niye Quinshou kıyafetleri falan giyiyor? Sen Quinshou kıyafetleri giyiyor gibi. Aynen. Hitsugaya Toshiro nasıl dirildi? Nasıl dirildi hiçbir fikrimiz yok. Umarım bize açıklar. Ölmüştü çünkü. Yani tüm ölüler dirilebiliyor mu böyle? Okey. Büyük bir hedefe doğru çok efektif gözüküyor. 5-6 tane Wizard'ın yapamadığı şeyi başardı. En azından biraz etkisiz kıldı. Ama tabii ki işi bitmediğini biliyoruz. Yine bunu daha önce de duymuştuk yani. Her bölümde sürekli duyuyoruz. Kurosakinin hareketlerini takip edemiyorum. Bunu Last of Us'da bölümünde görmüştük. Yani her yerde gördük yani bu Orif'in bu metaforunu bize anlatmasını. Ama iyi hissettiriyor. Tabii yine yeterli değil. Orihime durdurdu Ichigo'yu. Niye sakin olsun? Sakin olmasın bence. Her şeyini göstersin. Bütün gücüyle ilerlemeye devam etsin. Neden Orihime durdurma çalışsın? Neden? Orihime Ichigo'ya iletişime devam ediyor. Ichigo şu an tüm gücünü kullanmıyor diyor Yuhabaha. Neden? Sark diyor ki neden tüm gücünü kullanmıyor? Anlamadım. Ichigo kendi içinde bir çelişkisi var sanırsam. Ichigo neden kendi içinde bir çelişkisi var? Neden çelişiyor? Tüm gücünü kullanmakta çelişiyor diyor. Ama neden? Acaba
Mugetsu gibi, Mugetsu olayı falan var ya, Final Gesetsu Tensho. Onun gibi bir şey mi acaba? Bir etki mi var tüm gücünü kullanırsa? Yani güçlerini yine kaybedecek mi? Ama böyle bir şey olsa bile yine kullanırdı ki. Tüm güçlerini feda ederdi Ichigo yine. Rakibini yenmek için. Kılıcı beyaza döndü. Bir şey oluyor. Evet, ne sebebim var? Kunshu rüyasını boğarak uyandırmak istediğim birisi vardı. Kılıcı beyazlaşıyor. Ya neden? Demek ki bunca zaman gücün var. Neden kullanmıyorsun ki? Neden kullanmadın? Bir şey mi saklıyordun? Okey. Hollow'a dönüşmekten mi çekiniyordu? Hayır, bitti mi? Şaka mı yapıyorsun ya? Sırası mı? Bir sahne daha var. Onu da seyredelim, sonra yorumu yaparız. Ichigo ile alakalı. Son darbe zamanı. Emin değilim. Bu kadar kolay işini biteceğini düşünmüyorum. Güçlü duruyor çünkü. Bu Byakuya da geldi. Güzel. Güzel. Bu kaptanlara ihtiyacımız var. Byakuya'nın yeni gücünü görmedik hala. Yeni gücü de olduğunu biliyoruz. Bir canı gitti. Hitsugaya'nın. Canı gidiyor öyle. Yaş. Sonunda beraber çalışacaklar. Okey. Kolu koptu. Ne oldu? Zaraki de geldi. İşte bu Zaraki'nin gücü. Ve gözüne takmış. Oha, gözünü takmış olmasına hemen direkt kolunu koparttı bile. Baş belası geldi. İşte bu. Oha, ama bir dakika, ne? Elini direkt yerine getirdi. Daha da güçlendi mi? Daha da güçlendi derken? Bu ne? Böyle bir özelliği mi var? Yaralandığı yer tekrar çıkıp da daha da mı güçlü oluyor? Tam Zaraki'lik laf. Kuş başına çevirsem ne olacak? Ben. Ne kadar güçlenecek? Ama Hitsugaya akıllı oynamaya çalışıyor. Şu an yukarıda evet çok büyürse, aşağı düşürürlerse bir meteor etkisi de yaratabilir. Şu an bile zaten çok büyük. Ama Zaraki de güçlü. Baksana. Evet, Zaraki farklı bir şey. Wow. Kalkanını kullanıyor Geralt. Baksana. Zaraki'nin gücünde farkında. Wow, kılıcını çekiyor. Umut kılıcının pası olacak. Hadi bakalım. Aynen, kılıcı kesemedi. Kalkanı kesemedi. Aynen, Zaraki ilk defa kesemediği bir şeye denk geliyor. Kalkanı. Direkt Nozarashi. Direkt kılıcını çekiyor. Shikai'si, evet. Shikai'si. Yani tabii ki de mantıken. Sonunda. Güzel, bu aslında Zaraki'ye daha uygun bir kapışma. Diğer adamdan, yaratıcı adamdan haricinde. Kılıcını ne oldu? Kılıcını parçaladı ama nasıl kendisi kandı? Byakuya da yardım ediyor. Kılıçlarını parçalanıyor. Kendileri zarar görüyorlar. Neden böyle? Kılıcın bir özelliği var. Evet, kılıcına zarar verince kendileri hasar alıyorlar. Sıkıntılı bir rakip. Cidden çok sıkıntılı bir rakip. Ne zaman bedenine hasar versek büyük de güçleniyor. Kılıcına hasar versek kılıcı bize geri sekiyor. Hitsugaya'nın bir canı daha gitti. Wow, ilginç bir bölümdü. Çok şey yaşandı. Ichigo'nun yeni bir gücü varmış, aslında bunu göstermedi. Hollowlaşarak Kunshu karışımı, böyle bir Vastaslord tarzı bir evrimi varmış. Bunu Orimi daha önce şöyle bir şey oldu. Hatırlarsanız ki Grimmjow'la kapışırken Wizard maskesini göstermemek için, Orimi yanındayken Wizard maskesini göstermemek için işte biraz çekimsel savaşmıştı Grimmjow'la savaşırken. Ta ki Orimi'nin hayatını kurtarmaya geldiğinde işte maskesini göstermişti. Belki de bunun için Ichigo çekiniyor da olabilir. Bunun için çekiniyordu herhalde. Ama şimdi gerçek formunu göreceğiz Ichigo'nun sonunda. Geralt Walker ise bayağı sıkıntılı bir rakip yani. Ben aslında kılıcını salınmış halde bile Zaraki'ye sıkıntı çıkartabiliyor. Zaraki tabii ki de güçlü, çok güçlü ve 5 savaş şehitinden birisi. Fakat yeterli olmuyor. Ama tabii ki yanında Byakuya ile Hitsugaya var. Byakuya'nın yeni gücü nasıl? Byakuya sonuçta
Renji mesela yeni kılıç aldı. Renji'nin yeni bankayısı var. Rukia'nın yeni bankayısı var. Byakuya'da da o tarz bir şey bekliyordum açıkçası. O tarz bir şey olacağını düşünüyorum. Hitsuko'yu mesela açıklamadı. Hitsuko'ya dirildi. Mayuri nasıl diriltti bilmiyoruz. Zaraki'yi iyileştirdi Hitsuko'yu ama iyileştirmedi. Hitsuko'yu direkt diriltti. Dönüşmüştü, zombileşmişti, direkt diriltti, geri yap. Hayata döndürdü. Ve farklı bir şekilde hayata döndürdü. Sanki böyle daha uzun bir şekilde Hitsuko'ya geri geldi hayata. Garip yani. Bilmiyorum. Umarım bunlar açıklanır zamanla. Ama ilginç şeyler dönüyor. Güzel büyük savaşlar göreceğiz gibi geliyor. Evet, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.